Sistit idrar yollarında iltihaplanması, yanma, ona bağlı yangı ve şikayetlerin yaşanması bir hastalık kurgusu ama kadınlara daha yüksek görülebiliyor. Çünkü kadınların bu enflamasyon ve mesane idrar yoluyla alakalı enflamasyon iltihap süreci biraz daha dışarı yakın olduğu için tekrarlama ihtimali biraz daha yüksek. Şimdi sistit bazen gerçekten boğaz enfeksiyonu gibi basit kurgularda arada hayatımızın bir parçasında olur geçer. Ama bazen de bakarız ki kronik sürece taşınır. Yani kronik de olsa, basit formda da olsa aslında sistit olayı, idrar yollarıyla alakalı enflamasyon ve iltihap süreci bir sonuç. Bununla alakalı yine neden ve kaynak kurgusuna bakmamız gerekiyor. Orada aslında sistemsel olarak bir problemin olduğu bizim değerlendirmelerimizde, RTM sisteminde genelde gördüğümüz olay şu oluyor. İdrar yollarıyla alakalı mesane, böbrek, çıkış hattı bununla alakalı direncin düşmesi. Neye bağlı düşebilir? Yine toksik yüke bağlı düşebilir. Genetik altyapı vardır, ona bağlı düşük olabilir veya geçirdiği gebelik ve onunla alakalı süreçlere bağlı sistem etkilenmiştir veya bir travmaya bağlı o bölge etkilenmiştir veya omurilikte o bölgeyi besleyen sinirlerin koordinasyonuyla alakalı sıkıntı olabilir. Yani siz kaynağı ortaya koyduğunuzda aslında sistikle alakalı neden ve sonuç kurgusunu da masaya yatırmış oluyorsunuz. Biz hastayı değerlendirirken aslında bu altyapıları kaynak oluşturabilecek süreçleri değerlendirir, onların tedavisiyle alakalı, bedeni iyilik sürecine taşımakla alakalı kurguyu yönetiriz. Şimdi eğer kişinin omuriliğinde o bölgeyi ileti oluşturan sinirlerde bir bel fıtığı dahi bununla alakalı süreci başlatabilir. Bir problem var ise o problemi çözmediğiniz sürece sistit hep tekrar edecek. Çünkü o bölgede idrar ve mesane ile alakalı kurgu yöneten sinirler aynı zamanda idrar torbasını, kasılmasını, o bölgenin güçlü reaksiyon vermesini sağlar. Eğer o sinirlerdeki ileti yeterli değilse, onda bir aksaklık problem varsa mesane idrar yolları tam kapanamaz, hatta bu süreçte idrar kaçırma süreçleri bile devreye girebilir. Kapanamadığı için aslında koruma bariyerini de tam oluşturamaz. Buna bağlı olarak devamlı mevcut dış ortamla aslında iç ortam iç içe olmuş olur ve devam eden, tekrar eden bir süreç devreye girer. Şimdi hastayı biz yine bu örnekten yola çıkarsak, omuriliğinde o bölgeyi etkileyen bir sinirlerde bir problem varsa onunla alakalı tedaviyi koordine ettiğimizde bunun sonucunda ortaya konan sistit kurgusunda beraber geriye çekildiğini görürüz. Bu nedenle sistit olayı ister kronik olsun, ister anlık yaşanan süreçlere bağlı olsun, muhakkak altyapısında oradaki süreci tetikleyen bir kaynak modeli vardır. Bunu ortaya koyduğunuzda, bedeni iyilik sürecine taşıdığınızda sistitle alakalı süreci de geriye çekmiş olursunuz.